YouTube'a mı aldın bir de beni? Bu halimle. Çok da güzel. Elbiseniz de çok güzel. Ondan sonra içeride gördüğünüz ürünler gibi, çinlerimiz gibi pırıl pırıl çıkıyor. Bunu da görmüş olduk. Evet, aynen. Amasya Samsun'a yakın. Ne zaman Samsun'a gelsem Amasya'ya pat diye gelebilirim aslında. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Burası bahsettiğimiz Sofular Abdullah Paşa Camii. Ön tarafında da Darül Hadis var. 4 tane medrese, 4 tane odadan oluşan bir ufak medrese var. Bakın çok güzel bir minare işçiliği var. Yani bunu adam dümdüz yapabilirdi ama ne yapmış? Bir sanatsal bir şey yapmış. Hem tekniği artırıyor, hem buraya güzel bir şey bırakıyor. Yani buraya belki adam 500 yıl boyunca buradan geçen milyonlarca kişi şu güzel şeyi görmüş oluyor. Hem de esasında şunu vermiş oluyor burada yaşayan insana. Bir özgüven duygusu oluşturuyor. Bak ben bunu yaptım, sen de bunu yapabilirsin. Yani bundan daha iyisini yapabilirsin. O yüzden ben şuna inanıyorum. Böyle tarihi, kadim şeyleri yaşayan insanların kendine özgüveni daha yüksek. Diğer modern şeyleri yaşayanlara göre. Çünkü gezdiği her alanda böyle tarihi, güzel mekanları görüyor. Ecdadın ne kadar iyi çalıştığını, güzel çalıştığını görüyor ve geçmişiyle olan bağ kopmuyor esasında yani. Medrese odası burası. Bahsettiğince 30-40 odalı değil. Çünkü bu zaten ihtisas medresesi olduğu için burada az öğrenci okuyor. En yüksek, en kaliteli öğrenci geliyor buraya. Osmanlı'nın medreseleri ayırmış. 30'luk, 40'lık, 50'lik, 60'lık medreseler diye bu maaşına göre ayırmış. Yani en iyi hoca 60'lık, ayda 60 akçe kazanılan medresede çalışıyor. Ama bu Darül Hadislerde çalışan hocalar 100 akçe kazanıyor. Yani aylık en çok kazananlar, en üst düzey, en kaliteli hocalar burada. O zaman en iyi öğrenciler de burada. Burada belki 10, 15, 20 öğrenci anca okuyor. Namaz kılıyorlar. Dışarıda şeyi var, bahçesi var. Bahçede şadırvanı var, fırını var. Orada da ihtiyaçlarını görüyorlar. Mutlaka yanlarında orada da kalıyorlar. Burada belki medrese eğitimin üzerine bir 3-4 yılda ihtisas yapıyor. Hadis konusunda ihtisas yapmış olarak şekilde mezun oluyor. Aynı zamanda burada haftanın hemen hemen birçok günü hadis dersleri yapılıyor. Yani o ya hocalar ya oradaki usta öğrenciler bayanlara, erkeklere, gençlere, çocuklar ya da esnaflara, belli bir esnaflara haftanın belli bir günü hadis dersi veriliyor. Hatta derse gelenlere para bile verdiği söyleniliyor. Yani teşvik için. Caminin tabii vakfı var, vakfın bütçesinden verdiği söyleniyor. Osmanlı'nın hadise verdiği önem, peygambere duyduğu sevgi diğer toplumlardan biraz daha fazla bizim özelliğimiz de o biraz yani. Biz mesela Kur'an-ı Kerim babaannemiz Kur'an-ı Kerim'i en üste koyardı yani tabii ki yani o şeyler var. Biz mesela camide asla yatmayız, asla bacağımızı uzatmayız doğru dürüst. Bu tabii her toplumun İslam'a bakış açısı, yaşantısı farklı. Şimdi size buradan bir olay anlatayım. Bu da özel bir olay olsun. Bu da Allah rahmet eylesin. Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Burada Hidayet Usta vardı. Hidayet Usta ama sen değerli hocalarından. Burada da imamlık yapıyor kendisi. Biz namaza gelirdik. Bize Kur'an öğretirdi. Ama Kur'an'dan sonra da bize şey yaptırırdı. Güreş yaptırırdı. Yani biz daha çok güreşe gelirdik esasında yani. İşte 15-20 şey yaptık. Kur'an aldık. Sonra 10 kişi oluyor. 10 kişi sen güreş, sen güreş, sen güreş. Bir saatte bizi güreş yaptırırdı. Taktik de verirdi. Kendisi iyi güreşçiydi. Şimdi bir gün namaz kıldırırken Hidayet Hoca bakıyor arkada iri yarı bir adam var. Devasa bir adam var. Aklı ona gidiyor. Bu adam kim? Bu adam kim? Bu adam kim? Burada namaz biter bitmez, dua biter bitmez adama dalıyor. Demek ki bakıyor iri yarı güreşçi. Adam onu oradan kaldırıyor. Buradan aşağı atıyor Hidayet Hoca'yı. Daha buraya aşağı atıyor. Bir daha koşa koşa gidiyor. Adama bir daha sarıyor. Adam onu bir daha aşağı atıyor buraya. Ya bakıyor ki yedemeyecek. Ya sen kimsin diyor. İşte ben Ordulu şu pehlivan. Dedim dedi ki Kırkpınar yağ göçlerinin baş pehlivanı bu adam. Meşhur. Ordulu bir adam. Öyle değil ha tamam diyor o zaman diyor. Yani öyle bir güzel bir anı vardı. Bu camimizde tek kubbeli bir camimiz. Kibar, tipik Osmanlı camisi. Osmanlı esasında şey arlıyor. Mescitler var, camiler var. Mescit secde edilen yer demek Arapça. Camide toplanılan yer. Mescitte cuma namazı kılınmıyor ama camilerde cuma namazı kılınıyor. Yani cami olunca cuma namazı kılınmış oluyor. Ve cami tek başına mescitte sadece namaz kılınıyor. Caminin başka fonksiyonları da var. Yani bak medrese var yanında. İran'daki cuma cami mantığı işte.
İran'da Arap ülkesinde de şu an devam ediyor. Osmanlı'da varmış. Belki çok da eskiden varmış. O biraz şeyde Osmanlı toplumunda azalmış o. Osmanlı toplumunda tek cuma yok. Yani şey var. Belki küçük köylerde var, yaylılarda var ama birçok yerinde cuma kılınıyor. Cuma kılınan yerde cami deniyor. Ama mescitte de cuma kılınmıyor. Sadece camilerde kılınıyor. Şimdi mihrapta onun özelliği bak. Mihrap o zaten cuma için var zaten yani. Minber. Kale biçimli güzel bir mahalle camisi. Yok bizde cuma daha gelince cuma hatta. Öyle oldu artık. Motoru buraya bakarak tüm şeyin arasında bakmışlar. Bak gel al şunu bak. Görüyor musun şunu? Görüyor musun? Bu restorasyondan geçti. Aşağıdan yukarıya kadar tüm kapılar aynı. Bu. Çok güzel. Ama eski orijinal topraklar toplandı. Tek tip toprak oldu. Önceden beyaz olan evler Müslümanların, renkli olanlar da aslında Ermenilere aitmiş. Evet, burası Aslında 1826'nın Yeniçeri Ocağı kapatılınca Yeniçeri Ocağı'ndan Şeyh Abdullah Efendi oradan Amasya'ya geliyor. Amasya'da uzun süre burada sohbetler yapıyor. Ölünce de buraya defnediliyor. Buraya Ali Bektaşi vatandaşlarımızın geldiği önemli bir ziyaretgah esasında burası. İçeride gayet güzel çalışmalar var. Durun orada. Atacak mısın? Ha, katlayacağız. Bu bizim kendimizindir de. Ha buraya mı şey yapıyorsun? Necef'ten hediye verdiler. maşallah. Bizim türbesinden yani. Necef'e gittin değil mi sen? gittim. O Necef'i hepsi, Kerbela hepsini biliyorum. Gitti orada. Her sene ben de gidiyorum. 5 sefer gittim. Erbeyin'e Daha- gittiniz mi? Erbeyin'e 3 sefer katıldım. Yok 4 sefer Erbeyin, yok 3 sefer Erbeyin, bir sefer çadır hizmetine gittim. Orada çadır hizmetinde 3 hafta çalıştık. Her gün 3 tane kurban kestik. Çok güzel bir duygu. Allah nasip ederse buna bir hafta önce İran'a gittik. Hazreti Fatma Masumane'yi. Ondan sonra İmam Rıza Efendimiz'i ziyaret ettik, Seyyidci İmamımızı. Ondan sonra orada otobüsten uzun bir yolculukta Samara'ya geçtik. Samara'da imamımız olan Hasan Asker'i ziyaret ettik. Orada ondan sonra Bağdat'a geçtik. İmam Musa-i Kazım'ı ziyaret ettik. Onun torunun yanında yatan Ali el-Naki. Ve günübirlik Necef'e gittik orada. Kerbela'ya gittik. Turumuzun gereği önce Necef'e gitmemiz lazımdı ama o da gidemedik yani. Öyle icap ediyordu. Kerbela'da kaldık. Önce Kerbela'daki İmam Hüseyin Efendimiz'i, Celal Abbas'ı, Hasan Asker'i, ondan sonra Ali Ekber'i, Hürr'ü, Fırat Nehri'ni, oralar falan ziyaret ettikten sonra da Necef'e, Hazreti Ali Efendimiz'in türbesine gittik. Oraya oraya günübirlik ziyarete gittik. Küfe'ye gittik. Küfe'de zaten bildiğiniz gibi Müslüman Akit'in türbesi. Ondan sonra Yansı'nın bir sözü olan Amberi'ye gittik yani. Hazreti Ali'nin evi de orada. Evi de orada zaten. Onu da önce zaten evini ziyaret ettik. Sonra Müslüman Akit'i. En güzel bir şey kimseye nasip olmayacak. Yani kimse de herkese nasip oluyor da. Amasya'da mı gittiniz? Şimdi o bayrak da kimseye nasip olmaz. Siz ne yaptınız da size hediye verdiler? Şimdi şöyle bir olay. Hazreti Ali Efendimizin orada türbedarları var, Seyit Hekimler. Yani Seyit Hekimlerle sağ olsun tanıştık. Canı gönülden bağlı olduğumuzu gördükleri için, inandıkları için ondan dolayı sağ olsun. Sizdeki o samimiyeti, güzelliği görmüşler demek ya. Yani daha doğrusu o aşkı gördüler yani. Ondan dolayı iş ettiler. Yoksa hediye ettiler. Ondan dolayı Allah'a şükürler olsun ki yani İmam Ali Nesile aktarsınız onu. şimdi İmam Ali Efendimizin türbesinde yani yemekhanesine gittik, misafir olduk. Yemeğini yedik. O kadar güzel ki yani doyamadık. Tadında doyamadık. O kadar pilavı yedim. Hiçbir zaman bir şişkinlik yani bir karın tokluğu hissetmedim. Yani hep yesim geldi. Sağ olsun misal eşim o zaman birkaç kişi gelmemişti durumundan dolayı. Seyit Kasım Allah razı olsun söyledik. 10 kişi yemek verdi bize. Bizimkiler 7 kişiydi. Biz de tabii götürdük türbede. Diğer fakir olan gariban insanlar vardı. Onlara verince İmam Ali'nin yemekhanesi deyince biliyor musun? Kadın böyle işte kendi dilinde öyle bir dua ediyor ki ne biçim yani. Yani bizim
ben kendi şahsımda yani Alevisi Sünnisi değil her İslam'ım diyen gidip de o Kerbela'yı bir yaşaması lazım, bir görmesi lazım. İbret alması lazım değil mi? Hasanoğlu askerinin zindanda yattığı yerleri görünce gerçekten biz paşalar gibi yaşıyoruz. Paşalar gibi. Onların çektiği zorluklar, onların çektiği şeyler bir acayip. Yani İmam Hüseyin bugün Yes'te biat etseydi yani 17 tane Türkiye'nin büyüklüğünde ilim valisi olacaktı. Şen şahret. Ama çünkü o Yes'te biat etseydi bugün bu İslamiyet olmazdı gerçekten. Yani İmam Hüseyin'in verdiği mücadele bir bambaşkadır. Yani. Zaten bilerek gidiyor hocam. Şehadette bilerek gidiyor esasında. Evet. Senin isim neydi abi? İbrahim Elbisi. Hangi köydensin? Ben Maraş Pazarcıklıyım. Şah İbrahim Beli talebeyim yani. Amasyalı değilsin sen, tamam mı? Efendim? Amasyalı değilsin. Ziyaret Yok edemezsin. Amasyalı değilim. Ben tesadüfen Samsun Bafra'ya bir dostumun taziyesi vardı. Oraya gittim. Dönüşte de Merzifon'da Piri Baba'ya gittik. Ondan sonra Ali Kul Pirali Bilgi var mı? oraya uğradık. Köyüne gittik, Hırka köyüne gittik. Tamam. Orayı da ziyaret ettik çok şükür. Burayı da zaten buradan ona kucak dolusu yani arkada çekim yapıyorlar. Selamlar olsun. Erkan Çanakçı var. Benim seyirdim pirimdir yani aynı zamanda. Onun Hamdullah Baba diye bir deyişi çıkınca ben gerçekten o zaman içime bir aşk düştü. Yani ben bu ne zaman Hamdullah Baba'yı ziyaret edebilirim dedim. Çok şükür o da bugün nasip oldu. Yani Allah... O bilek gibi bir şey var mı? Değişik bir şey yok. Bileklik bu gümüştür. Üstünde ayetler yazıyor yani. Odur. Yani Maşallah. Ayet-el Kürsü, Nadali duası, İsmi Azam duası öyle yazıyor. Üstte Ayet-el Kürsü, bu da yazıyor üstünde İhlas suresi. Silahlanmışsın yani maşallah. Yani bilmiyorum buna böyle koruma dua şeyidir biliyor musun? Her yerinde bir parçasının yıkımı söylüyorum burada. Burada başka bir cami var. Bu caminin mihrabı çok güzelmiş. Bir mihrabına bakalım. Mehmet Paşa Camii. Çok güzel işlemeleri var. Mermerde. Valla Amasya'daki camilerin hepsini gezmeye kalksak bitiremeyiz. Çok fazla cami var. Öyle gezebildiklerimize geziyoruz. Amasya Samsun'a yakın. Ne zaman Samsun'a gelsem Amasya'ya pat diye gelebilirim aslında. Bekliyorum. Ama bak şehir küçük, içi fazla dolu. Daha bir yeri gezemedin. Daha çok. Yani o kadar şey var ki daha görülmesi gereken. Köy var, daha Merzifon var, Sulova var, ilçeler var. Daha hiçbir şey. Sen bir de doğal alanlarını daha gezmedin. Tepelerini, manzaralık yerlerine gidemedik henüz. Senin Evet. kesin bir daha gelmen lazım. İnşallah. Doğal manzaraları, doğal güzellikleri de çok fazla Amasya'nın. Tarihi de fazla. Fazla. Öyle yani bayağı dolu dolu bir şehir aslında. Beynim gitti artık. Bunun yerinin neresi olduğunu, bu tarafta, buralarda bir yerde olduğunu hatırlıyorum ama nerede olduğunu hatırlayamadım. Şu kafenin. Şu kafeye gidelim. Şu kafenin şeyi güzel. İskele kafe. Şu suyun kenarında. İstersen şu yukarıda da oturabilirsin. Bence aşağıdaki daha iyi diye düşünüyorum. Ama o diğer tarafı sanki. Olur, o köşeye gidelim. Burası güzel. Şimdi limonata içtik, biraz dinlendik. Gezmeye devam ediyoruz. Yağmur başladı. Mis gibi toprak kokuyor. Amcacığım. Amca yol veriyor bana ama öyle bir hızlı geliyor ki. Evet, şimdi Bimarhane'ye geldik. Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahiye Tarihi Müzesi. Önceden bu bimarhanede insanları su ve müzik melodileriyle tedavi ediyorlarmış. Şöyle bir müze yapmışlar. Ruha iyi gelir müzik. Ama öyle gerçek Evet. değil mi yani? Ne deniyor? Müzik ruhu dansı. Evet, gerçekten öyle. Hoşça kalın. İyi gezmeler. Ben alt tarafı.
Burası bimarhane, Darüşşifa diye geçiyor. Dar ev demek değil mi şeyde parçada? Şifahane. Dar kapı demek Kapı mı? aslında der. Kapı. Doğru. Şifa kapısı gibi bir şey Dar olmuş. şifa ise şey gibi. aslında şeydir, ağaçtır. Der kapıdır. O zaman bizde biraz daha değişik kullanılıyor. Darüşşifa. Burası aslında dibinde bir şey, eski bir Roma eseri. Roman eserinin üstüne yapılmış bu şeyler, sütunlar. Şimdi burada Roma döneminde kalan bir borsa merkezi bulduk biz kazılarda daha önce. Onun üzerine burayı Selçuklular yaptığı söyleniyor ama esas kapısında olan şeye göre İlhanlıların Amasya'daki iki eserinden birisi. Bir türbesi var, bir de burası var. İlhanlıların Muhammed Olcaytohan'ın eşi Yıldız Hatun. Şimdi Taşkapı'dan başlar, o anlatır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda 800 yıllık mimarisiyle Anadolu ve Avrupa'nın ilk akıl hastanesindesiniz. Kitabesindeki bilgiye dayanarak 1308-1309 yılları arasında İlhanlı hükümdarı Olcaytohan'ın eşi Yıldız Hatun adına yapıldığı söylenmekte. Fakat 1308-1309 çok kısa bir süre olduğu için binanın inşası bir yılda mümkün olmayacağı için Osmanlı arşivlerine bakıldığında da Selçuklu yapısı olduğu ortaya çıkmıştır. Selçuklu yapısı olduğunu işlemelerinden, heybetinden, güzelliğinden de görmekteyiz zaten. Yine taç kilit kapı, kilit sistemi sayesinde birbirine geçmeli taşlar sayesinde yapılmış. Bunun nedeni Amasya'nın 1. derece deprem bölgesi olması nedeniyle. Yine taç kilit kapı üzerinde tam ortada elleri bel hizasında dizleri üzerine çökmüş bir bayan simgesi bulunmakta. Kafası aşınmış. Bunun iki rivayeti var. Tıpta kadınların da yer alabileceği, ayıp ve günah olmadığı. İkinci rivayeti ise Yıldız Hatun olduğu söylenmekte. Aslında burası bir kombin. Yan taraf medrese. Sadece kapısı kalmış. Burası hastane, şifahane olarak kullanılıyor. Yan taraf Osmanlı hamamı. Yine orası da hala işlevde. Hamamda temizliklerini yaptıktan sonra da camide ibadetlerini yapıp kervanlar aslında yoluna devam ediyor. Bu şekilde Osmanlı ile birlikte de tamamen Şerafettin Sabuncuoğlu ile birlikte cerrahi nitelik kazanıp artık hastane haline geliyor. Yine Sabuncuoğlu salonundan devam ediyoruz. Evet, burası Sabuncuoğlu salonu. Fanusların içerisinde 172 adet cerrahi müdahalelerde kullandığı aletler bulunmakta Şerafettin Sabuncuoğlu'nun. Şerafettin Sabuncuoğlu 17 yaşında burada hekimlik yapmaya başlıyor ve 14 yıl boyunca da Amasya'nın başhekimi olarak görevini icra ediyor. Yine dedesi ve babası hekim bir aileden gelmekte. Aletlerin tek bir özelliği var. Her birinin sapı birbirinden ayrıdır. Bunun nedeni tek cerrah olduğu için daha hızlı hareket edebilmek adına her birinin sapını birbirinden ayrı yapmış. Şerafettin Sabuncuoğlu'nun bize bırakmış olduğu iki önemli kitabı var. Birinci kitabı Cerrahi Kütüphaneye 83 yaşında yazmış olduğu, cerrahi müdahalelerde izlediği yolu anlattığı ilk Türkçe ve ilk resimli kitap. İkinci kitabı 85 yaşında yazmış olduğu Mücerrebname kitabı. Bu kitabında da bitkisel karışımlarını, macunlarını ve şerbetlerini anlatmış. İki kitabı da Fatih Sultan Mehmet'e ithafen yazmıştır fakat kitapların asılları Paris Louvre Müzesi'nde sergilenmekte. İstanbul Millet Kütüphanesi'nde de nüshaları bulunmakta. Mücerrebname kitabında önemli bir olayı var. Osmanlı döneminde yılan sokmalarından, zehirden çok hayat kaybedildiği için kendisi bir panzehir oluşturuyor. Ve bu panzehiri hayvanlarda etkisini alabilmek için bir horozun bacağını ısırtarak, horozun bacağında etkiyi aldıktan sonra hayvanlarda kullanılıyor. İnsanlarda etkiyi alabilmek için de kendi baş parmağını ısırtarak insanlardaki etkiyi de alıyor. Kendini kobay olarak kullanan ilk hekim olarak da dünya tarihinde yer alıyor. Avlu bölümünde, yine avlu bölümündeyiz. Cerrahi bölümü bitirdik. Avlu bölümünde o zamanlar ortada şadırvan şeklinde bir havuz var ve havuzun etrafında akıl hastaları haftanın 2 günü su sesiyle tedavi edilirken haftanın 2 günde hanende ve sazende, yani söyleyenler ve çalanlar olarak müzik sesiyle tedavi ediliyor. Yine binamızın üzerinin açık olmasının nedeni gündüzleri kuş sesleri, geceleri yıldızları izleterek akıl hastalarına ruhani güzellikler sağlıyorlarmış. Bir de binanın üzerinin açık olmasının nedeni şöyle bir rivayet var. Yıldız Hatun oraya oturup kaleyi bir tablo gibi izlemeyi çok severmiş. Gerçekten oradan baktığınızda da Bakalım. bunu göreceksiniz. Yukarı kadar çıkabilirsiniz. Mankenlerin yanına çıkabilirsiniz. Teşekkürler.
Evet, tam olarak buradan kale görünüyor. Önceden ruh hastalarına ne güzel uygulamalar varmış. Şimdi ise ilaçla sakinleştirilmeye çalışılıyor. Yine o dönem avlu bölümünde şadırvan şeklinde bir havuz varmış ve havuzun etrafında haftanın 2 günü akıl hastaları su sesiyle tedavi edilirken 2 günde müzikle tedavi ediliyormuş. Yine Avrupa'da akıl hastalarını yakma yoluna giderlerken bizde tedavi yoluna gidilmiş. Müzik tedavi salonu. Müzik ruhun gıdasıdır diyerek Evet, müzikle tedavi salonumuzda da Şerafettin Sabuncuoğlu müzikle tedaviyi 4 gruba ayırmış. Tenlere, vakitlere, hastalıklara ve burçlara göre. Mesela esmer tenli insanlara ras makamı, felçli hastalara Irak makamı gibi. Yine ekranlarımızdan burçlarınızın özelliklerini ve müziğini dinleyebilirsiniz. Yine müziğin gerçekten ruha etkili olduğunu bizler düşünüyoruz. Nasıl maçlarda çalan müziklerle insanlar coşabiliyorsa, bir arabeskle hemen ruha hitap edebiliyorsa, o şekilde de tedavi yöntemlerine gidilmiş. hangi burçta kalmış? Bu makamlara girmişler. Ras makamı, vakit, burç. Burca girelim. Hangi burç? Oğlak. Oğlak. Evet. Üstelikmiş benim. Dinleyelim. Sesi duyuyor musunuz? Bu burcun tabiatı toprak, yıldızı Zuhal'dir. Oğlak burcunun tesiri altında olanların vücut yapıları geç gelişir. Bunlardan başka hayal güçleri de kuvvetli değildir. Hayır, benim hayal gücüm çok kuvvetli. Sabır ve sebat sahibidirler, evet. Bu yönleriyle her müşkülü ortadan kaldırmaya başarılı olurlar. Müsrif değildirler, idareli yaşamayı severler. Bu huylarından dolayı onlara genellikle cimri denilir. Yalnızlıktan hoşlanırlar. Her hareketlerinde mantık hakimdir. Herhangi bir meselede daima mantıklarını kullanırlar. Hiç kimseyle dostluk kurmak için girişimde bulunmazlar diyor. Yükselenim de yay. Yayı dinleyelim. Hicazmış makamı. Onu da dinleyelim. Yıldızı müşteri, tabiatı ateştir. Yay burcunda doğanların en gözü çarpan özellikleri evhamlı, vesveseli, herkese şüpheli bakar olmalarıdır. Şimdi sevip itimat ettikleri kimseye biraz sonra şüpheyle bakmaya başlarlar. Genellikle iyi ahlaklı olurlar. Yıldız sporcular ve büyük kaşifler bunların arasından çıkar. Buradaki kulaklığı kulağıma takmam gerekiyormuş. Evet, şimdi ben dinliyorum. Bu müzik ruhuma hitap ediyor mu? Ediyor. Severim. Bir de Yay burcundakini dinleyelim. Bakalım bu ruhuma hitap ediyor mu? Bu da ediyor. Ama Oğlak'taki daha çok hitap ediyor. Böyle. Buradaki müzik aletleri bu şekilde. Cemre şu an tedavi oluyor. Tedavi oluyorum şu an. Huzur buluyorum. Biraz daha tedavi olayım çünkü ismimi unuttum. Şu an sinirlendim. Bu şekilde. Evet, yağmur sonrası toprak kokusu. Bu arada Farsça'da bimar hasta demek. Bimarhane, hasta evi anlamı taşıyor. İran'da şu an hastanelere bimaristan deniyor. Burası Darüşşifa aynı zamanda akıl hastalarının da tedavisi ediliyor. Yani akıl hastalarının tedavi edilmesi demek esasında üst şeyler bitmiş, artık en alt kesimiymiş, yani ihtisasaymış. Ve akıl hastaları burada gayet insancıl bir şekilde tedavi ediliyor. Yani sağa sola atılmıyor, öldürülmüyor. Aynı dönemde Batı'da akıl hastaları içine şeytan girilmiş diyerek toplu şekilde yakıldığı dönem var Batı'da. Aynı dönem Batı'da bu yapılıyor, Doğu'da bu yapılıyor. İki medeniyet arasındaki fark da esasında bu yani. Şifasız hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur, tanınmamasından başka. Dünyadaki her şeyin bir sebebi vardır. Her bitki bir hastalığı tedavi etmek için büyür. Şimdi nehrin diğer tarafında kaya mezarlıkları var. Oraya gideceğiz. Burası ne? Tarihi Amasya Bıçakçısı. Ses geliyor. Bir bakalım. Bir anti şarkı söylüyor. Bakalım.
Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Nanay gülüm, nanay tokya külüm, nanay, nanay esmer yarimsin, nanay, nanay, nanay kendi malımsın, nanay. Bravo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun. Oturabilir miyiz? Tabii, buyurun, buyurun. Tam çalışma yaparken sizler geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesinizi duyduk. İlgimizi çekti. Burada Amasya Tarihi Amasya Bıçakçısı yazıyor. Şarkıdan sonra devam edelim, olur mu? Tamam, olur. Amcamız şarkı söylemek istiyor. Bahçadan erik dalı var, git ellerin yari. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Sen bana yar olmazsın, yüzüme gülme bari. Nanay gülüm, nanay tokya külüm, nanay, nanay esmer yarimsin, nanay, nanay, nanay kendi malımsın, nanay. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sesinizi duyduk, geldik. Hoş geldiniz, sefa Hoş bulduk. geldiniz. Bıçak satıyorsunuz sanırım. Evet, ben bıçakçı ustasıyım. Amasya'nın tarihi Amasya bıçakçısıyım. Amasya'nın bıçakları meşhur mu? Amasya'nın bıçakları şöyle meşhur, biz genelde üretim yapmıyoruz. Yaptığımız bıçaklarımız da oluyor. Tabii meşhur bıçaklarımız var. Genelde hazır alıp satıyoruz. Bileme işlerini yapıyoruz. Her türlü bileme, kesici aletlerin bilemelerini yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki şarkıyı ne zamandan beri söylüyorsunuz? Şimdi evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Ben müziği seviyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Müzik ve bıçakların dansı. Yani ben bıçakları, müzik ve bıçakları dans yaptırıyorum. Nasıl yaptırıyorum? Müziği verdiğim zaman bu bıçağın vermiş olduğum zevk, haz bu bıçağa geçiyor. Tabii bıçağa geçmez ama yani öylesine konuşuyorum. Ama zevk alaraktan yaptığım için bu işi, o bıçağın onu hissettiğini hissediyorum. Yani o müziği hissettiğini hissediyorum ve mutlu oluyorum. Ben emekliyim. Aynı zamanda bu iş yeri kendimin. Bıçak işiyle uğraşıyorum. Çünkü niçin bıçak işiyle uğraşıyorum? Kurban Bayramı'nda kurban keserken bıçakların kesmediği zaman hayvanlara zarar vermemesi açısından biraz daha bıçakları profesyonel olaraktan o bıçaklara, çünkü bıçak kurban olmuş o kurban. Onun bıçağının rahat kesmesi açısından ustasın, sanatkarsın. Ben de bu şekilde bıçakçılığı yapıyoruz. İnsanlara hizmet ediyoruz. Aynı zamanda müziği de çok sevdiğim için ben Amasya Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korus ve Solistiyim. Yani müzikle sevdiğim için işimi yaparken de müzikteyim. Ne iş yaparsam yapayım müziksiz duramıyorum. Benim özel cihazlarım var. Teknolojiden istifade ediyorum. Mesela karaköy müzikler var. Onların üzerinden müzikleri alıyorum. Onların üzerine yapıştırma yapıp okuma yapıyorum. Yani yaşım 68 ama devamlı kendimi zinde tutma açısından faydalı olmaya çalışıyorum. Hem kendi açımdan, sağlamak açısından hem de bir de şunu söyleyeyim. Ben daha önce 190 kiloydum. Ama sen eski sporcularındanım.
Milli kuş lakabı oradan geliyor yani. Evet, benim minik kuş, evet. Yiğit lakabı minik kuştur. Size burada minik kuş mu diyorlar? Evet, Amasya'da bana minik kuş derler. Türkiye zaten beni tanıyor şu anda. Türkiye'de de bayağı o yerden gelenler var sağ olsunlar. Minik kuş şöyle oldu. Ben 190 kiloydum. Bir ameliyat geçirdim. O zaman konservatuar müdürümüz sağ olsun sahneye çıkarken işte takdim ettiği zaman işte şu anda gelecek solistimiz konservatuarın en küçük öğrencisi minnacık minik kuşumuz gelecek takdim ederdi. O şekilde benim lakabım Yiğit lakabıyla anılır. İsmi minik kuş olarak kaldı. Beni herkes minik kuş olarak tanır. Ama sen minik kuşuyum. Ve aynı zamanda işte insanlara böyle faydalı. Gelenlere mesela bıçak alıyor, bıçak büleliyor. Kimseyi kırmıyorum. Herkese bir parça armağan ediyorum. Mesela tezahürde yarın programlarım vardı. Yarınki çalışmalarımı yapıyordum. Tezahürde sizin de gelmeniz denk oldu. En azından sizlerle de bunu paylaşmış oldum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir tane daha şarkı dinleyebilir miyiz sizden? Tabii yapalım. Nasıl bir şarkı istersiniz? Ne söylemek isterseniz. Sen gelmesin bahar geçer yazı. Vay aman, vay aman, vay aman, ay deli gel gönlüme, çağlayanım gel, çağlayanım gel. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Güzel bir şarkı. Sizi bu güzel şarkıla uğramak beni onur etti. Yine bekleriz. Çıkın gelin. Teşekkürler, sağ olun. Kurban bıçaklarını bir an evvel getirin de balda sıkışmanı hallederim bari. Reklamımızı yapalım. Burada da bıçaklar var. Bıçakları da göstereyim. Karşıda yine körüklü. İsim neydi? Berna. O makineyi de kendim yaptım. Turistikten. Bunlar hep kendi imalatım. El emeğim gördüm burada. Ama imarhane de şurada. Şimdi Müslüman girdiği yere huzur, çıktığı yere hüzün bırakan kişiymiş. Şimdi sen iyi bir Müslümansın. Allah. Yani sen buradan ayrılınca biz hüzünleniyoruz. Buraya gelince huzur buluyoruz yani. Maşallah. Allah sanatını artırsın yani. Amin cümlemize. Selfie çeken şehzade heykeli. Alçak köprü diye geçiyor. Burası şu an ırmak şey olduğu için, şişme olduğu için şu alttaki şeyler gözükmüyor. Kemerleri. Burası Strabo'nun bahsettiği köprü esasında. Yani milattan önce 2. 3. yüzyılda bile olan yani 2300 yaşında bir köprü. Şu altta kemerler var. O kemerlerden geçiliyordu. Osmanlı zamanında şu sütunlar yapıldı. En son Cumhuriyet döneminde de üstte tablo atıldı. Yani 3 tane medeniyetin burada izi var. 2300 yıllık bir köprüymüş. Şimdi Perslerden sonra buraya İskender hakim oluyor. İskender hakim olduktan sonra, İskender geri çekildikten sonra Anadolu'da Persler zamanında kalan eyaletler kendi başına bağımsız birer ufak devletler oluyor. İşte Ermenya, Kapadokya'da bir devlet var. Burada Pontus devleti var. Galicia'da devlet var. Paphlagonya'da devlet var. Hepsi birer esasında ufak devletler. Sadece Amasya'nın farkı, Amasya'ya gelenler Mitridatlar. Mitridatların bir hedefi var. Mitridatlar diyor ki bizim babamız Darius, annemiz de İskender'in kökeninden geliyor. Bir hedefleri var esasında. Anadolu'ya hakim olmak istiyorlar. Diğer beyliklere göre daha etkinler, istekliler. Burada bir devlet kuruyorlar. Devletin 9 tane kralı var. Bunlar Pers kökenli kral tabii. Bakın şu sağ baştaki 1. Mitridates, onun yanındaki 1. Arioborzanes, onun yanındaki 2. Mitridates, sola geçtik. Soldaki 3. Mitridates, en soldaki de 1. Fardak. 5 kralı burada. 9 kralın 5'i burada. Bunların içerisinde en bilineni 8. kral. Yani 6. Eupator. Sondan bir önceki kral. Bu Roma'nın büyük düşmanı. Roma bunlar neredeyse 30-40 yıl boyunca savaşıyor. 6. Eupator tüm tarihin görmüş olduğu en karizmatik komutanlardan birisi esasında. Tüm Anadolu'yu ele geçiriyor. Hatta Orta Yunanistan'ı ele geçiriyor. Orta Yunanistan'da Roma'ya 2 kere yeniliyor. Roma yenilmese tüm Roma'yı fethedecek neredeyse yani. O kadar büyük bir lider. O burada Romalılara da yenilik düşüyor. Ondan sonra onun oğlu 2. Farnak, o meşhur Jules Caesar'ın gelip Vene Vidi Vici dediği şey. Yani burada
6. Kleopatra'nın oğlu 2. Farnak son Pontus kralını yeniyor ve Pontus kralına son veriyor. Ve onu gücünü de Roma'ya göstermek için geldim, gördüm, yendim lafını yiyor diyor burada diyor. Ama Evet. ona da öğretmişsin işte güzel. Elmanın başkenti. Elma çayı, elma kolonyası, her şey var. Buyurun. Teşekkürler. Bu soğuk olan değil mi? Tabii bunu hem soğuk hem sıcak tüketebiliyorsunuz. Elma şerbeti gibi oluyor işte. Bakın elma parçacıkları da var. Dün sıcağını içmiştik karavanda, hatırlıyor musun? Aynısını. Müdürüm görüşmek üzere. Teşekkürler, sağ olun. Hoşçakalın, Hoşçakalın. kolay gelsin. Burada bir tane Çin'e atölyesi var. Oraya da bakalım. Göreceğiz. Çok güzel. Hep birlikte göreceğiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura kalmayın, bugün sır günümüz yine. Benim geldiğim her gün mutlaka sır oluyor. Ya da ben geldim Sırda fırına ürün soktuğumuz. Bir sırrı da var demek ki bu işin ya. Ya şu an yapıyor musun? Şu an fırına yerleşiyor. Aa, bir bakalım mı? Fırınımızı yaptık, fırınımızı yerleştiriyoruz. Buyurun. Ne var acaba? Bir hikmeti var ama. Yaptığımız işte sizi çekiyor olabilir. Merhaba. Bugün sır Hoş günüymüş. bulduk. Evet. Sırlarımızı yaptık. Daha doğrusu şöyle. Önce öğrencilerimiz ürünleri dekorladılar. Şöyle gösterelim. Boyadılar. Desenlerimizi yaptık. Sonra sır dediğimiz maddeyi hazırlıyoruz. Bunları batırıp çıkartıyoruz. Daha sonra da çini fırınımıza dizip raf raf önlere tabakları, arkalara karoları yerleştirip bunları pişiriyoruz. 3 günde pişiyor. 950 derecede 3 günde pişiyor. Ondan sonra içeride gördüğünüz ürünler gibi, çinilerimiz gibi pırıl pırıl çıkıyor fırından. Çok güzel. Bunu da görmüş olduk. Evet, aynen. Bu aşamasında herkes tesadüf olmuyor. Hani herkes yapılırken. Evet, ama Instagram'dan takip ederseniz ya da hani öneririm bizi, Amasya Saklı Çin'i, orada bütün aşamalarını görebilirsiniz. Bu kısmı da görebilirsiniz. Teşekkürler. Bakacağım. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hocam misafirimiz geliyor. Üst kısımda böyle. Ay çok güzel tabaklar var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada da boyama aşaması. Evet. Çok güzeller. Teşekkür ederiz. Ben sayfanızdan sonra sizinle iletişime geçerim. Geçeriz. Sipariş Her veririm. zaman. Şimdi çünkü yük taşıyamayacağım ama almak da istiyorum. Çok güzeller. Burada öğrencilerimiz çalışıyor. Biz de sergileyip satıyoruz. Amasya'da 7 medeniyeti temsil eden bir tablo. O tipler, fincanlar. Ben Samsun'danım. Evet. Siz de buranın J'aime Samsun. yerlisisiniz. J'habite à Amasya. En 1960. Fransızca mı konuşuyor? Gerçi sizi Acaba hangi yıl bile unuttum. 70'lere kadar bizim babalarımız da Fransızca Ha biliyor. Fransızca biliyorlar. 74'te Savadiye'deydik. 76'da Şamlara geldik. 76'dan beri Şamlardayız. Biliyor musunuz Fransızcayı? Ee, Ders alayım sizden. gel. Ben sınıf geçemeyenlerin hepsi aldı. de dilciyim. Merakım da var. Biz de dilciyiz. Şeyde Fransızca öğretimi İngilizceden daha iyiymiş. Bizim babalarımız bizden daha iyi Fransızca konuşuyor. Tabii canım. Bizden daha bilmiyoruz ama onlar Fransızca daha iyi biliyor. Tu ne peux savoir, je suis obligé de Bak toi. aradan 40 yıl geçmiş bak hala Ben konuşuyor. sana mecburum, bilemezsin. Şimdi çevirilerimiz de oldu. İspanyolca öğreniyorum ama onlar Hein? bir tık Ne kolay. pense pas Almanca des ile seulement İspanyolca. regarde les insectes font aussi la même chose. Düşünme, arzu et. Bak böcekler de öyle yapıyor. vay, Bu da Orhan Veli'den. Çok iyi. Hepsinden var, hepsinden. Güzel güzel. Çocuklar. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de hoşça kalın. Şeye bakıyorum diye. Benim için. Ben yaşlıyım çocuğum. Neyin Çok da neden güzel benim? oldu. İzlersiniz Gençler örneksin. Nerede? Gençler örneksin. YouTube'da. YouTube'a mı aldın bir de beni? Bu halimle. Çok da güzel. Elbiseniz de çok güzel. Tabii Çiçekli elbise böcekli. değil.
Yani Gömlek. işçiyiz ya. Çok güzel. Bir de buradan çek gel. Ben de bir de buradan çek. Beni mi? Her gelen beni çekmek Bilmiyordu istiyor. çektiğimi. Neden? Sen daha fotojeniksin ya. Hoşçakalın. Öptüm, güle güle. Güle güle, bay bay. Tekrar bekliyoruz çocuk. Sağ olun inşallah. Tamam. Haziranlar konağı. İmam abiyle gelmiştim hatırlarsın. Tamam. Burası tipik bir Osmanlı konağı. Bakın bahçesi var. Orada kuyusu var. Şurada mutfağı var. Orada yazın orada yemek pişiyor. Alt katı kiler. Üst katı da ev. Bak şu diğer tarafı da haremlik. Haremlik burası selamlık oradan giriyor. Yani aile burada oturuyor. O eğer kişi dışarıdan oynayacak gelirse arkadan giriyor, arkadan çıkıyor. Bir Osmanlı konağı. Bir gezelim kısaca. Şu an 1. kat sofasındayız biz. Burada genelde Osmanlı'da tamamlı sofa oluyor. Burası evin kalbi. Diğer taraflar doğru açılıyor. Bakın her odaya bir şey var. Bu gezdiğimiz Şirvanlı Camisi'nin halıları bakın. O camiden geldi bu halılar. Evet. Hepsi yukarıda var, burada da var. Bu halılar gayet güzel işlemeli. Dedin içeride Kur'an okuyor. O da almış meyvesini güzelce ne. Burası 2. kat sofa. Bakın bir güney eyvan var, kuzey eyvan var. Burası işte evin merkezi. Yani davetiyeler, nişanlar filan burada oluyor. Gayet yüksek, neredeyse 4 metre yüksekliği var, bir ferahlık var burada. Yine her odada çeşitli şeyler var. Çeyiz odası. Burası selamlık. Şuradan direkt sokaktan buranın girişi yok. Kişi erkek misafirler çünkü bu konağın sahibi devrin mutasarrıfı. Bu konağın dışarıdaki erkek misafirler buradan geliyor. İlk önce burada bekletiyorlar eğer mutasarrıf bey müsait değilse. Burada bekliyor, çayını kahvesini ikram ediyor. Daha sonra buraya bu tabii kapı tamamen kapalı. İçeriden kimseyi görmüyor. Buradan kimseyi görmüyor. Buradan içeri gidiyor. Buradan mutasarrıf beyle görüşüyor. Belki bazı akşamlar biraz müzik gösterisi, müzik falan başka şeyler de olabilir. Eğlence de olabilir. Buraya gösterini yapıyor, görüşüyor, gidiyor. Yani ev hanesiyle hiçbir şekilde temas kurmadan buradan gidiyor. Yani klasik haremlik ve selamlıktan oluşan 2 katlı 2 bölümlü bir Osmanlı evimiz. Evet, Amasya gezimizin sonuna geldik. Amasya küçük ama içi çok dolu. Kesinlikle. Yani daha çok fazla gezilecek yer var bu arada. Ben gezebildiklerimi gezdim. Size de göstermeye çalıştım. Evet. Cemre ve Mehmet Emir Bey sağ olsun beni gezdirdiler. Engin bilgilerini bana aktardılar. Ben de size aktarmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.